Herkese selamlar. Şu anda Gürcistan'ın Zestafoni denilen bir şehrindeyim ve başka bir şehrine gitmeye çalışıyorum şu anda. Ama hava o kadar kötü ki yağmurlu günler başladı burada. Şu anda da yağmur çiseliyor zaten. Yağmurun dinmesini bekleyemeyeceğim kadar yağmurlu günler kapıda ve ben de sürekli seyahat halinde olduğum için maalesef bu havada seyahatime devam ediyorum. Gürcistan garip bir memleket gerçekten. Bazen turistik olmayan yerlerde özellikle otobüs, dolmuş, herhangi bir araç bulmak çok zor. Sadece taksiler var. Benim şu anda gitmek istediğim yere, yani Vardzia şehrine gitmek için Gürcistan'ın 3 büyük şehrinden, yani Kutaisi'den, Batum'dan ve Tiflis'ten çok kolay bir şekilde araç bulabiliyorsunuz direkt oraya gidebilmek için. Ama şu anda olduğum yerden, ki nasıl buraya geldiğimi bana hiç sormayın, ben de hiç bilmiyorum gerçekten. Bir şekilde kendimi burada buldum. Bu noktadan oraya gitmek ise birazcık zor. Ben de o yüzden kendimi yola attım. Otostop çekmeye çalışacağım. Şurada birkaç tane servis var, onlara soracağım. Yerel halka sordum ama İngilizce konusunda sıkıntı yaşadığımız için pek bir cevap alamadım. Karşımda bir minibüs görüyorum. Minibüse gidip soracağım şimdi. İngilizce problemini şimdi anlayacaksınız zaten. Hello. Hi. I want to go to Vardzia. Vardzia. You know? Vardzia is here. Vardzia. Vardzia. Minibus, marshrutka. Это Зетавонский район, что ли? А? Ara Ruski, ara Kartuli. Marshrutka to Vardzia. Vardzia есть здесь, понимаешь, села. Selar? Time? Vardzia. Это имя землю. Пути. Es Vardzia. Vardzia. Es Vardzia. Marshrutka? Servis? Буди, да, буди. Da? Vardzia'da არ ვიცი ახლა მიდის თუ არა. ეს Vardzia დონები. ხო, აქ არ დავგერები ხო. ფუთი. აპა იმარზია. მე მეგონა იმ ექსკურსია თუ არის ზოთა. Ya Gürcistan'da halk genellikle ya Gürcüce konuşuyor, geneli Rusça da biliyor zaten. Genç kesim Rusça konuşmaya bayağı bir tepkili. Daha orta yaşlı ve daha yaşlı jenerasyonda genelde herkes Rusça konuşuyor. Rusça konuşmakla da ilgili bir problemleri yok. Ama ben Rusça da bilmiyorum, Gürcüce de bilmiyorum. Geldiğimden beri alfabelerini okumayı bir tık öğrendim diyebilirim. Sadece alfabeyi biliyorum. Anlayacağım şeyleri okuyabildikçe benim için sorun yok ama dil yine de gerçekten çok zor arkadaşlar. Mesela bu ilk D galiba. Dayilisi. Это Тбилиси, наверное. Tbilisi, ha. Şu T. Tbilisi. En baştaki D değilmiş, T'ymiş. Все маршрутка написана по-грузинскому, понимаете? Vardzia по-русски Translate açayım. написано. Oh no. Can you write? Kartuli. Карту, да. Write? Что написано? Написано что? Тбилиси. Vardzia. Vardzia yazıyor ya. Vardzia yazarken orada seni seviyorum çıktı. Tamam. Güzel şey. Biz kaldı ya Vardzia. Matlova dedi. Matlova dedi. Okey. Deneyeceğiz ya. Yine yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey yok yani. Şu ileride bir yerde otostop çekeceğim. Bir şekilde gideceğiz ya. Şimdi bir yol ayrımına geldim. Yol ayrımında otostop çekerken size genel olarak Gürcistan hakkında bilinmesi gereken şeylerden bahsedeceğim. Ama önce şuradaki evlere bakın. Çevreye bir bakın. Bulunduğum bölgede, daha doğrusu genel olarak Gürcistan'da
Doğa o kadar güzel ki her yer yemyeşil. Fabrikalar neredeyse hiç yok. O yüzden atmosfer her zaman çok temiz. Gökyüzü her zaman çok açık. Yağışlı günler dışında tabii ki. Onun dışında Gürcistan hakkında bilmeniz gereken en spesifik şeylerden biri de Gürcistanlılar Gürcistan veya Gürcistan'a yakın hiçbir şey söylemiyorlar. Onların dilinde Gürcistan Sakartvelo demek. Sakartvelo. Bir kelimenin başına sa koyup sonuna da o koyarsanız ortadaki kelimenin yani Gürcistan'da Kartvelo var. Kartveli'den gelen insanların yaşadığı yer anlamına geliyor. Daha öncesinden Kartveli bölgesi için kullanılan bu Sakartvelo kelimesi daha sonrasında bütün Gürcistan tarafından benimsenmiş. Konuştukları dil Gürcüce, Kartuli. Kartuli'nin bir sürü ayrı lehçesi var. Türkiye'deki Lazca'da aslında Kartuli'nin lehçelerinden biri olan Megral ile aynı kökeni paylaşıyor. Politik olaylar biraz karmaşık. Özellikle savaş başladığından beri 2 yıldır çok fazla Rus'un ülkeye gelmesinden özellikle genç nesil biraz şikayetçi. Yakınlarda da bir genel seçim olacak. Buralar bayağı bir karışacak arkadaşlar. Ülkenin resmi dini Hristiyanlık. Ve din konusunda gerçekten bayağı katılar. Dinlerine bayağı düşkünler. Her yerde katedral görüyorsunuz ve tarihleri o kadar eski ki buranın. Ben geldiğimde çok şaşırmıştım. Biri durdu. Hi. Gamarjoba. Puti or Vardzia? Da? Puti. Okay. Biri durdu, Puti'ye gidiyormuş. Puti de Vardzia'nın bulunduğu, yani dibinde olan bir şehir gibi bir şey herhalde. Köy de olabilir. Ben inanın hiç bilmiyorum. Gidene kadar hiçbir şey öğrenemeyiz. Gamarjoba. Vardzia? Vardzia. Es Vardzia, no Vardzia. No Vardzia? Puti. Puti. Okay, Puti. Puti. After Puti I can find my way. Arkadaşlar çok komik bir şey oldu. Benim gitmek istediğim yer Vardzia, haritada 2 tane. Ve ben bunu biliyordum. Ve doğru olanı kaydettiğimi sanıyormuşum ama meğersem yanlış olanı kaydetmişim. Ve doğru olana gitmek için bayağı bir vakte ihtiyacım vardı. Hiçbir şekilde oraya gidemezdim bugün. O yüzden acil bir... Abi duvarda fare gördüm anlık. Acil bir rota değişikliği yaptım ve Kutaisi'ye gidiyorum. Kutaisi Gürcistan'ın 3 büyük şehrinden biri. Kutaisi'yi birazcık size göstereceğim. Bu videonun başlangıcı da böyle olmuş oldu. Yapacak bir şey yok. Gerçekten böyle şeyler trajikomik oluyor. Şimdi bir şeye geldim, otogara geldim. Çantam falan böyle. Buradaki otogarlar da böyle oluyor genelde. Bomboş aslında yani hiçbir şey yok. Dışarısı hava gerçekten kötü. Şu anda Gürcistan'ın her yerinde hava aynı derecede olduğu için, hava aynı şekilde yağmurlu olduğu için havayı zaten önemsemiyorum. Bu arada gelen araca bakın. Parçaları yok, öndeki parçaları. Buradaki çoğu araçta bunu görebilirsiniz. Hatta böyle bayağı külüstür gibi görünen, kenarda duruyordur, bu bozuktur dediğiniz araçların çalıştığını falan görebilirsiniz yani. Burada genelde araçlar bu şekilde. Bekle bizi Kutaisi. Kutaisi'yi keşfedelim biraz. Kutaisi de çok ilginç ve gerçekten tarihi çok geniş bir yer. Gamarjoba, Kutaisi? Didi Matlova. Şu şekilde girdim ama en yerel dolmuşlar bunlar. Bunlar minibüs. Bunlara marşrutka deniyor burada. Şimdi buna bindim, Kutaisi'ye doğru gidiyorum. Şimdi ben indim servisten. 4 lari verdim. Burada ulaşım bayağı bir uygun bu arada. Şehirler arası çok uygun fiyatlara yolculuk yapabiliyorsunuz. Şimdi Kutaisi 3 büyük şehirden olduğu için az önce gördüğünüz yere göre daha canlı, daha hareketli bir yer. Ama yine de Kutaisi bu 3 şehir arasında en durgun olan. Tiflis ve Batum, özellikle Batum bayağı bir canlı. Şimdi ilerliyorum. Bir tane arkadaşım vardı burada.
bir polis anonsuydu galiba. Şimdi ilerliyorum. Bir arkadaşım vardı bu tarafta. Onunla buluşacağız. Çok aniden geldiğim için hiçbir plan yapmadım şehirde. Kutaisi'yi ben çok seviyorum ya. Şimdi arkadaşımla buluştum. Onunla bir yemek yemeye geldik. Size bir histen bahsedeceğim. Cocktail is rasguitje. Şimdi şöyle menü böyle geliyor. Menüyü bir açıyorsunuz. Hiçbir şey anlaşılmıyor gibi alfabeden. Küçük küçük bulutlar gibi geliyor bana. Turkey. Arkadaşlar geldi yemeğimiz. Bunun ismi haçapuri aslında. Ama haçapuri yöreden yöreye değişen bir yemek. Her yörede farklı farklı haçapuriler var. Bu Acarya bölgesine özel. Acaryan haçapuri dedikleri şey. En ünlü haçapuri buymuş. Can you show how to eat? Okay. First thing is like this. If the butter is not iced, Bizdeki Trabzon pidesine, Karadeniz pidesine benziyor. Biraz daha farklı ama bu kayık şeklinde ve peynir farklı olabilir. Tereyağı koyduk. Sonra of. like that. Oh, it looks so delicious. Soğumasın haçapurim. Şöyle karıştırıyoruz. Bu Trabzon pidesi dediğim Karadeniz pidesinde böyle değil. Orada şöyle büyük yuvarlak şekilde getiriyorlar. Peyniri de daha muhlama peyniri gibi oluyor. Ve böyle tereyağını içine karıştırmak gibi bir şey yok. Okay, I'm done. So, Böyle 1 dakika beklememiz gerekiyormuş ki bunlar iyice birbirine karışsın, sıcaklıkla beraber tereyağı iyice erisin. Okay, köşesinden şöyle kopartıyoruz. Aa, evet, nice. Harika. what does it mean? After that, we can roll it like that. The same mold. Şöyle yiyemiyoruz mu hocam? Çok iyi ya, harika. Aşırı lezzetli. Bu geldiğimiz yerin adı Maisi. Maisi'ye gelirseniz kesinlikle burayı öneriyorum. 10 üzerinden 10. Kutaisi'yi keşfetmeye hazır mısınız arkadaşlar? Bir diğer günden selamlar. Yanımda Nika var. Bugün bizim tur rehberimiz olacak. Yağışlı bir gündeyiz. Zaten bir süre artık yağışlı olacak. İklim bizim için önemli değil. Biz keşfetmeye çıktık. Sizi tabii ki de lokal deneyimler yaşatmaya götürüyorum. Bir tane pazar var burada. Ben çok seviyorum o pazarı. Böyle yer altında bir yer. Oraya gidiyoruz. Giderken de size biraz çevreyi göstereyim. Soğuk. Yani şu an sadece dışarıda çıkmaya mecbur olan insanlar var. Arkadaşım var. Bir de ben. Kimse sokakta değil. Trafik bir tık sıkıntı burada. Gerçekten kuralları çok anlayabilmiş değilim burada ama arabalar her yerdeler ve hep sıkış tepiş görünüyorlar yolun ortasında. Şuraya bakın. What is this place? Kebab. Kebab Called place? like Pikanti was a person who lived like Kutaisi'de herkes çok fazla alkol içiyor. Gerçekten herkesi sabaha kadar alkol içerken görebiliyorsunuz. Ama herhangi bir şekilde kavga veya gürültü ortamı olmuyor da. Bilmiyorum yani sanki böyle alkol içmek onların çok alışkın olduğu bir şey ve çok fazla etkilenmiyor gibiler. Sabaha kadar alkol içiyorlar. Onu diyor. Caddeler çok geniş ve yağmur şiddeti artmaya başladı. O yüzden pazarın yer altında olması, merdivenlerin altında olması aşırı iyi. Pazara geldik. Bu arada şehrin her yerinde böyle çalışmalar görebiliyorsunuz. Biraz gürültülü.
Şehir ne kadar gürültülüyse pazar da o kadar sessiz. Şu tarafta bir çaycı vardı. Karkade. Mısırlar çok büyük değil mi ya? Bayağı büyük taneli mısırlar var. The seeds are very big. İkinci el kıyafet, ikinci el ayakkabı, ikinci el her şey burada çok yaygın bu arada. Türkiye'de de olmasını gerçekten çok isterim. Sürekli üretmek, yenilemek yerine İnsanlar kendi aralarında dönüştürüyorlar ve gerçekten çok uygun fiyata ve normal kaliteli giyilebilecek şeyleri kendi aralarında değiş tokuş yapıyor gibiler. I forgot where was the tea. Her yerden kişniş kokusu geliyor, taze kişniş. O kadar çok kullanıyorlar ki yemeklerinde. Bakın burada da bizdeki sucuklardan var. Ama burada çok daha farklı renklerde var. Kırmızı var, işte turuncusu var, siyaha yakın rengi, yeşili bile var. Bunları üzümle yapıyorlar. Şu güzel görünüyor. No, this is too big. I want like small. This one is also okay. Yeah. Bence güzelmiş ama dışındaki şey çok kalın arkadaşlar. Normalde böyle olmuyordu. Bununki bayağı kalınmış, o yüzden çok sevemedim. Ama güzel. Özellikle dağ yürüyüşlerinde, özellikle spor aktivitelerine giderken falan bunlardan almak çok faydalı oluyor. Burada da böyle pestiller de yapıyorlar. Onlar da yine farklı üzümlerden, farklı meyvelerden yapılan pestiller. Şarap satıyorlar pazarda. Şunlar hep ev yapımı şaraplar. Kendileri köylerde üretiyorlar. Sonra buraya getirip pazarda satıyorlar. Karkade. Akıya sakeli. Karkade. Hibiskus. Ha, hibiskus. Gamarjoba. I love this a lot. Gamarjoba. Yeah, this one. I want to buy this one. Karkade. Da. It's usually like 5 lari. Usually. But I'm not sure. 1 cup. 1 cup. Hibiskus çayı biraz pahalı. Şöyle bir poşeti 5 liraya aldım. Pazarda dediğim gibi bir sürü ikinci el kıyafet, çanta, ayakkabı, battaniye bile var. Şöyle yağmurluklar var. Yani şuralarda biraz mesai harcamanız gerekiyor ama Tayyip'de ve Gürcistan'da genel olarak çok büyük ikinci el pazarları var. Buradaki yağmurluklar iyi. Yani bu mevsimde gerçekten herkesin yağmurluğa ihtiyacı oluyor ve ekonomik durumu iyi olmayanlar gelip buradan direkt alabilir. Hepsi de normal. 10 lari. No, like 10 lari. I said 10 in Turkish. Meyve ve sebzeler gerçekten biraz kalitesiz burada gözlemlediğim kadarıyla. Taze görünmüyorlar. Bir de Gürcistan'da peynirler çok meşhur. Burada sulgun, right? Peynir. Turkish? Çok güzel peynir. Biliyorsun Türkçe? Çok az biliyorum. Çok güzel konuşuyorsun. Harika. Neresiniz? İzmir. İzmir'de ben çalışıyorum da 4 ay. 4 ay İzmir'de çalıştım. Normalde buranın Kutaysili misin? Buralı. Kutaysi de çok güzel. Ara, Muşao, Götürtme. A little bit ya. Sulgundan deneyeceğim şimdi. It's very delicious.
Çok güzel. Türk? Türk. Türkiye. Çok güzel. Çok güzel ya. Sen de çok güzel. Çok Sen de çok güzelsin. Çok memnun oldum. beğendim. Beğendim, çok beğendim. Kutayisiliymiş. 4 ay Türkiye'de yaşamış. Az önceki sokakları gördünüz değil mi? Bir de bir anda böyle açık alan inşaatına dönüşen sokaklar var, caddeler var. Bir anda karşınıza çıkıyor. Çok enteresan gerçekten. Bu biraz garip hissettiriyor. Üzerinden yürüdüğümüz köprünün adı Chain Köprüsü. Yani ismini aynen. Tabii ki de bu zincirlerden oluyor. Zincir Köprüsü. 400 yıllık tarihi varmış bu köprünün. Ve nehir gerçekten çok güzel görünüyor. Şu an yağmurlu olduğu için renk birazcık çamurlu gibi ama şehrin ortasında kalabalıktan sonra bir anda önünüze çıkan inşaat alanlarından sonra şöyle bir doğal güzellik görmek. Bakın şuradaki evlere. Bayağı eski evler ve nehrin tam üzerindeler. Bence Kutaisi potansiyeli olan ama Tiflis kadar turistikleştirilmemiş çok şahane yerlerden biri. Ne kadar güzel bir yer. Çok iyi ya, sıcak, üşümüyoruz da. Bayağı güzelmiş. Çayı burada nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Bizdeki gibi şöyle bir demlik usulü var ama çayı demlemiyorlar. Bizim gibi demlemiyorlar yani. Öncesinde süzgecin içerisine çayı koyuyorlar. Sonra üzerine kaynar su koyuyorlar. Üstünü kapatıp böyle 5 dakika falan beklemeniz gerekiyor. O şekilde demleniyor. Bayağı bir açık çay. Tabii ki Gürcistan deyince akla gelen ilk yemeklerden bir tanesi hinkali. Hinkali bu. Bayağı sıcak şu an. Bayağı fazla görünüyor. Burada porsiyonlar zaten çok büyük geliyor, çok fazla geliyor ve evet. Kesinlikle. Karabiber koymadan hinkali hiçbir şeydir diyor. Hinkali yemenin adabı vardır. Bazı insanlar sirke de koyuyorlar içine. Şimdi birazcık soğusun ondan sonra yiyeceğiz. Çatal, kaşık, bıçak asla kullanılmıyor. Nasıl aşkla yiyor ama. Gerçekten çok lezzetli bir şey. Hak veriyorum. Hinkali yemenin gerçekten başka yolu yok. Hinkali'yi gerçekten şöyle ısırıp, bu benim yiyişim. O farklı. Şu şöyle yaptı ama 2 minutes. Use 2 hands. It's very big bite. Just turn around. Ne bitirmiyorum. Her yiğidin hinkali işi farklıdır. Bayağı güzel ya. Çok güzel yapmışlar şunu ya. Marifet suyunu aşağıya akıtmamakta. Hatta şey diyorlar, bunun suyunu akıtan güzel öpüşemiyor mudur? Öyle bir laf var. Suyunu akıtmadığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. See, I'm professional. Şu kalan kısmı yemiyorlar, bırakıyorlar. Ben bu şekilde en fazla 5 tane falan hinkali yiyebiliyorum. Ama bazı insanlar var ki 20 tane yediklerini, 15 tane, 30 tane yediklerini iddia ediyorlar. Bence biraz şov. Gerek yok. Çok hamurlu bir şey ama gerçekten çok lezzetli ya. Maximum is 17. 10 7. Okay, 17 taneymiş maksimum. 17 tane. Çok. It's too much. My maximum is 5. Hinkali'nin hamuru çok güzel arkadaşlar. Hamurunun
O kadar güzel açmışlar ki. Çok pürüzsüz ve parlak bir hamuru var. Hinkaliye metiye. Şurası bir okul. Burada okullar ilkokuldan başlıyor. Ve liseye kadar, lise sona kadar aynı okulda eğitim görüyorlar. Burada öğrendiğim kadarıyla okulların ismi de yok. Hepsinin bir numarası var. Numarayla okulları kodlamışlar. Bunun da Sovyetlerden kalma bir sistem olduğunu düşünüyorum. Şimdi Kutaisi şehir merkezinin en çok turistik yerlerinden birine gidiyoruz. Beyaz Köprü. Ve burada bir grup köpek var böyle şehir merkezinde. Herkes o köpekleri tanıyor. Bazı köpeklerin isimleri var. Ve köpekler sizin buralı olmadığınızı anlıyor. Köpekler de herkesi tanıyor. Kutaisi küçük bir yer. Böyle büyük bir kasaba gibi hissettiriyor bana. Köpekler dahi insanları tanıyor. Evet, Kutaisi şehir merkezinin en ünlü köprüsü burası. Burası Beyaz Köprü. İki taraftan da nehir gerçekten harika görünüyor. Teşekkürler. Gürcistan'a ilk geldiğimde alfabeyi o kadar karıştırıyordum ki yazının düzü bu mu yoksa bu mu gerçekten anlayamıyordum. Ama şu an anladığım kadarıyla bu doğru. Burada böyle şiirler, özlü sözler, aşk hakkında, arkadaşlık hakkında. Bu taraftan da çok güzel görünüyor. Gürcistan gezinize mutlaka eklemeniz gereken bir şehir. Kültürü gözlemlemek, tarihi araştırmak, dili anlamak isterseniz eğer gerçekten Kutaisi'ye öncelikle gelmenizi tavsiye ederim. Burada biraz piştikten sonra Tiflis'e gidip eğlenebilirsiniz bence. Burası Gürcistan'ın ilk başkenti ve Gürcistan'ın en eski şehri. Popülasyona gelirsek daha çok ya yaşlı grup var ya da böyle işte orta yaş 45-50'li yaşlarda insanlar var. Ya da küçük çocuklar var ve 18-24 yaş arası insanlar var. Burada üniversite okumak için hem Kutaisili gençler hem de çevredeki ilçelerdeki gençler buraya geliyor üniversite okumaya. Onun dışında 24 ve 35 arasındaki gençler buralarda değiller. Onlar daha çok Tiflis'teler. Çünkü burada iş imkanı az, eğlence mekanı az. Normal, düz, sakin bir yaşam var. Şehirde gençler için, üniversiteli gençlerin çokça takıldığı sadece bir tane bar var ve bir tane club var. Club her cumartesi günü açık ve gerçekten deli gibi eğleniyorlar. Bar da öyle. Bir tane bar var, o da 4'e kadar falan açık. Yani yine eğlenmek isteyen gençler kendilerine bir yer bulabiliyorlar. Ya da masa tenisi oynamaya geliyorlar buraya. Ama genel popülasyon dediğim gibi 18-24 yaşla 40 ve üstü insanlar. Burada katedrallerde kullanmaları için mumlar falan da satılıyor her yerde. İkonalar, magnetler. Kutaisi'ye çok yakın olan Tskatubo diye bir yere geldim. Orada da rastgele bir yer gördüm, restoran. Hinkali yapan bir usta gördüm. Ve zaten çok merak ediyordum nasıl yapıldığını falan. Şimdi izleyeceğim onu. Hamurlarını da galiba şurada açıyorlar. You use this for this, right? For the... Yeah? Do you use it? Aa, gösterecek. Okay. Böyle önceden açılmış hamurlar var.
Evet, onların içi de böyle doluyor. Muhteşem. Merhaba Didi. Arkadaşlar kendime bir anda bulduğum yere bakın. Turist neye uğradığını şaşırdı. Deliler gibi eğleniyoruz. The music is so nice. Yani Gürcistan. Söylemiştim size videonun başında. Ya bir sürü kadın toplanmış burada eğleniyorlar, ne güzel ya. Çok sevdim. Böyle hinkali yapan yerdeyim. Burada böyle bir doğum günü kutlaması gibi bir şey var herhalde. Oturdum buraya, burada biriyle tanıştım, muhabbet ediyorduk. Bir anda müzik başladı. Kendimizi tutamadık ve müziğin içerisine attık. Ve ben bu vlogu burada kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde çok güzel şeyler sizi bekliyor. Gürcistan'dan harika görüntüler almaya devam ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum, öptüm.